わい、北海道。わあ、綺麗。やばいね、ここ。やばい。いや。Bir ülkenin karı bile ülkenin insanı gibi olur mu? Hokkaido. Arkadaşlar şunu yiyeceğiz 10.000 yen. Oh, ne oldu abi? Bir şey yapmak istemişimdir, onu bir yapayım. İnanılmaz bir rahatlatıcı özelliği var. Normal su değil bu. Arkadaşlar Japonya'dayız. Hoş geldiniz. Kendimize özel bir yer kiraladık. Hokkaido'dayız. Sonunda gidiyoruz. Sonunda Hokkaido'ya canımın içini götürüyorum. Yeni bıyıklarımla karların içerisine atacağım. Bir kez daha gidiyoruz Hokkaido'ya. Hachi bekle geliyorum. Hachi bekle geliyorum. Böyle bir Tokyo havasından nereye geçiş yapacağız? Gidiyoruz. Yerimizde duramıyoruz. 3 saniyeliğine gidin. İşte Hokkaido'yu görüyorsunuz değil mi? Her yer bembeyaz. Karlar içerisinde. Oraya doğru gidiyoruz. Geleceğe ışınlıyorum sizi. Video beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi geleceğe götürdüm. Sonunda gidiyoruz. Merakım. Hokkaido, Hokkaido. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hokkaido. Hokkaido, Hokkaido. Hokkaido, Hokkaido. Hokkaido. Öyle. Sütlü çayım olmadan asla havalimanına gidemiyorum Tokyo'da. Otobüsü beklerken. Hokkaido'ya gidenler nasıl belli? Hem yabancı hem kayağa gidiyor. Ülke içinde bir Jetstar'la gidiyoruz. Bir de son dönemlerde Skymark'la çok gidip gelmeye başladık. Arkadaşlar 2 kişi 20.000 yene tek gidiş. Tokyo'da Sapporo'ya gidiyoruz. Nimanyen. Semukeremese. Hadi bakalım. Güvenlik kısmı çok iyi ya. Sadece bot olduğu için ayakkabınızı çıkarıyorsunuz. Geçiyorsunuz. Ya ben bir salaklık yaptım. Otobüs biletini gece aldım. 5.40 05.40. Ben onu sanıyorum ki 17.40. Gecenin ikisinde iş yaparsan iki elin şöyle birbirine girer. Otobüse bir geldik sabah 5.40'da. Vatakuşun atama bara da. Bara. Nezirashi. Bir 30 dolar araya sıkışmış oldu. Yeni ayakkabısını göstereyim. Çok güzel bir ayakkabı aldık buna da. Abi 60 dolar şu ya. İnanılmaz. Arada kışta her yerde giyiliyor. Japonya'nın kırsalına gittiğimiz nasıl belli oluyor. Elma koymuşlar, pirinç koymuşlar, güler yüzlü Takashi Sakura ablamları koymuşlar. Tokyo'dan çıkınca mutlu oluyorum. Hayatlar, matcha, gerçek hayatlar, normal. Havalimanının içerisinde dışarıdaki fiyatlardan 10 yen, 20 yen daha fazla. Havalimanındayız diye fiyatları 5 katına çıkarmamışlar. Eşimin su içtiğini çok nadir görüyorum. Japonlar da genelde çok su içmezler arkadaşlar. Hep böyle yeşil çay. Şurada bir işareti göster dediği için. Bu işareti Japonya'ya gelirseniz, görürseniz alın, en sağlıklı yeşil çay bu dedi eşim. Devlet tarafından onaylanmış. Vay tam bir sanat eseri. Soya fasulyeli 1 dolar. İşte gidiyoruz. Acil durum yerine oturduk. Sorumluluğum çok yüksek. Hokkaido'ya bisikletle gittim, trenle gittim. Şimdi enteresan bir şekilde ilk kez uçakla gidiyorum. Üçünü tamamladım. Geldik. Hokkaido'dayız. Torimasu. Tokyo 17 dereceydi. Şu anda -5'teyiz. -4. Olur, bu da olur. Senede 2 kere kar gören biri olduğumuz için şu andan itibaren gördüğümüz her şeye şaşıracağız. Toz gibi. Yavaş. Ulan yine hatırladı yavaş. Yavaş işte. Yo, inanılmaz. Ulan Hokkaido'nun karı bile çok enteresan. Shirakawa-go'da böyle kar görmüştüm. İnanılmaz. Lastik, kış lastiği, zincir, her şey olması lazım. Senenin 6 ayı burada kış. Gece yarısına geliyor ve hemen otele gidip meşhur Sapporo misolu tereyağlı mısırlı ramen yemek istiyorum. Arkadaşlar böyle bir kar Malatya'da gördüm, bu kadar Kube Dağı'nda. Ama bu çok böyle çok saf. Japonların böyle bayrağı gibi tertemiz, bembeyaz. Bir ülkenin karı bile ülkenin insanı gibi olur mu? Gerçi 5'e kadar, saat 5'e kadar böyle. 5'ten sonra eriyorlar. Gelmeyi düşünüyor mu? Kaldı böyle. Japon sistematiği var.
Karları bile öyle küremişler ki yan yana koymuşlar ki sistematik biçimde gidiyor. 5 dakika mesafe şu karşısı Sapporo istasyonu. Bizim otelimiz de burada bir yerde olması lazım. Sapporo'ya gelirseniz Sapporo istasyonunun yakınında bir yer alın. Çünkü burada treni çok kullanacaksınız. Ne kadar büyük ya. Bir oda turu 12.000 yene geldi. Hemen yatacağız. Sabahın köründe kalkacağız. Hemen hızlı bir yat kalk olayı için 12.000 yene bulduğum en ucuz. Yatak fena değil. Oo iyi. Biraz kokuyor. Allah. Şöyleyim tamam. Yani şöyle yapacağız banyoyu. Sapporo Saat Kulesi. Saat Kulesi. Batı tarzı var. Amerika ile ilişkisi var. Şöyle yazıyorlar. Saat mekanizması 1881 tarihinde Amerika'dan getirilmiş. Görüntü çok güzel ya. Bir de insan yok ya. 2 milyonluk bir şehir ama akşamında kimseyi bir yerde bulamıyorsun. O kadar kar yağıyor ki yollara artık sağa sola böyle şeyler koymuşlar. Ücretsiz mi? Bunu böyle alıyorsun yola seriyor. Kendi tuzunu kendin döküyorsun. Ne güzel bir şey ya. Tsukino'nun olduğu yere geldik. Etekle geziyor Japon kızları ya. Her seferinde şaşırıyorum. -5 ya. -5. Gizli buzlanma var. Gizli buzlanma. -7. Biraz daha ilerleyen saatlerde -10, -15'e kadar gidiyor. Şuradan meşhur ramenci yerimize doğru bir gidelim. Burası Eskişehir vibe'ı veriyor. Buranın Kabukicho'su. Biraz daha gece hayatının bol olduğu, herkesle kaynaştığı, pavyonları falan olduğu bölgelerden üniversite var burada. Biraz daha rahatlar abi. Pavyon çok burada ya. Bunlar yengeç Japonlar. Pezevenk gömlekli abiler falan etrafta. Arabalarda nasıl zincir olmaz ya? Bu tekerler nasıl gidiyor böyle? Ganso ramen yokochu. Tereyağlı bir ramen yiyelim. Tam pavyonların karşısında. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sapporo'dayız. Adamlar Mona Lisa'yı bile ramen yedirmişler. Çok fazla ramenci var. Bir tanesinde bekleyip yiyeceğim. Bu abi esnaf gibi duruyor eşiyle birlikte. Chikura diye geçiyor. Buraya bir girelim bakalım. Tereyağlı, mısırlı, ramen, miso. Sapporo işi, Hokkaido işi. Benim ayağım uğurludur arkadaşlar. Bir geldik ardımızdan 7-8 kişi birlikte geldi. Kış ayında bile soğuk su veriyor ya arkadaşlar. Bu rahatlatıyormuş. Öyle diyorlar. Yoksa -7 derecede 10 derecede anlamsız. Ay dozo. Ben de her türlü servis ve canımın içi Hokkaido'da olduğum için çok rahatım. Misolu ramen söyledik. 2 tane $10. Abi önümüzde yapıyoruz. Erişte diyebiliriz. Her şey bu Hokkaido'da üretildiği için miso, fermente ettikleri soya inanılmaz bir tat katıyor. Tabii her dükkan farklı kendine özel bir lezzeti olabilir ama göreceğiz. Buraya da ilk kez geldim. Kaç yerde yemiştim ama bakalım abimin el lezzeti nasılmış. Daha böyle esnaf havası verdiği için burayı seçtim açıkçası. Genel olarak fiyatlar uygun burada. Sanat eseri. Yani bakınca bile zaten kendinizi böyle bir anime filminde hissediyorsunuz. Yani karıştırsanız da olur. Şunu şöyle yapsanız da olur. Yumurtayı, eti şöyle tereyağla birlikte. Buralar tereyağıyla ünlü, deniz ürünleriyle ünlü. Şimdi biraz acı seviyor. Ne oldu? $10'lık bir şey nasıl bu kadar güzel olabilir ya? Bu arada et kısmına dikkat edebilirsiniz. Kimisi domuz eti koyuyor, kimisi normal et koyuyor. Bazı dükkanların önünde no pork diye yazıyor. Ama buraya kadar gelmişken bence tereyağlı ve mısırlı yenmesinde fayda var. Çünkü buralar tarım memleketi. Yumurtası bile farklı ya. Biraz daha malzemesini bol koysaymış olurmuş ya. Ben birazdan malzemeyi bol beklerdim. $10'a göre biraz malzemesi bence az kalmış ama lezzeti güzel. Acı. Japonların acısı bizim acılara göre neredeyse acısız. Saat 1'e geliyor. Karnımızı doyurduk. Allah. Şuraya bas. Şuraya bir bastım. Gidiyor. Bu vallahi çok tehlikeli buraya. Pavyon önü bir de. Kestaneyi çizdirirsek Japon kestanesi gibi oluruz. İçeride tavşan Japon kızlar var da. Giriyorsunuz, sohbet, muhabbet ediyorsunuz. İçeceklerinizi alıyorsunuz. Tavşan Japon kızlarıyla bana kar verin, kar. Buranın altı biraz sıcak olduğu için yürüme yollarında kar çok birikmiyor. Atsui? Ramen mitai. Şöyle bir benim de bir katkım olsun. Abi şu kara bak ya. Mükemmel bir şey. ダメよ。 Japon kara. Yoş. Japonya'nın neresine giderseniz gidin 24 saat açık Family Mart, 7-Eleven, Lawson böyle bir hayat kurtarıyor ki gecenin bir vakti gidiyorsun sıcak soğuk tatlı tuzlu her şeyi alabiliyorsun. Ballı limonlu bildiğin ıhlamur gibi ya. İnsanın hayatını inanılmaz derecede Japonya'daki sistem kolaylaştırıyor, adapte olur, uyum sağlayabilirsen. Sabah görüşmek üzere. İyi geceler. Sabaha görüşürüz.
Şimdi diyor ki bu kadar insan yaşamak için yeterli bir bölge için Tokyo inanılmaz bir yer. Bu yerlerin kıymetini bu yere gelince anlıyorsun. Karın şekli bile bir başka. Ha, burada da çalışan sayısı bir kişiye 5 kişi şeklinde. Yine ne diyorsun söyle. Klasik Japon dertleri arkadaş. Otobüs nerede diye bir yaşlı sormuş. Genç çalışan da otobüs şu hemen karşıda demiş. O da çok teşekkür ettiğini söylemiş. Her zaman ben de oradan biniyorum diye ilave etmiş genç Japon çocuk. Böyle. Bunu söyleyesi geldi birden. Klasik Japon dertleri. Japonla evli olunca hayatınız biraz bunlar üzerinden geçiyor. Senin derdini şey yapayım düzeyinde dertler arkadaş. Japonya'da nereye giderseniz gidin yapılar hep birbirine benziyor. Yerler buz. Zincir nasıl olmaz ya? Zincirsiz nasıl gidiyor? Nasıl bir teknoloji bu tekerleklerde? Bir de hızlı gidiyorlar. Japon'un kibarlığını şöyle göstereceğim. Karşıdaki binada koskocaman bir thank you yazıyor. Teşekkür ederim yazmışlar ya. Çok toz gibi ya. Bugün kalacağımız otel Mitsui Garden Otel. Burası yeni açılmış. 150 dolara geliyor geceliği. Sistemli bir akış var. Enteresan bir şekilde Çin yoğunluğu, Çinli yoğunluğu neredeyse yok denecek kadar az. Buna inanın çok şaşırdım ya. Dedi ki Japonya'ya gitmeyin. Milyonlarca insan elini, etini, her şeyini kestiler. Daha böyle bir Güneydoğu Asyalı gelmeye başlamış. Hemen buranın içerisinde güzel bir Fransız-Japon kahvaltısı yapalım. Süpürgeyle temizliyor istasyonu ya, mükemmel. Japonya istasyonlarını evi temizler gibi istasyonu milyonlarca insanın geçtiği yeri süpürgeyle temizliyorlar. Bir de büyük istasyonların içerisine gelirseniz Japonya'da her şeyi alabilirsiniz. Kısa bir örnek göstereyim. Mesela rastgele şöyle bir yere girdiniz. Ettir, sosistir, balıktır, yengeçtir. Hokkaido'nun haritası. Onu görürseniz kaçırmayın. Gelin yiyin. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bana teşekkür edeceksiniz. Aşağı kesimlerde bu geyikle alakalı bir şey satmıyorlar. Zaten bir dönem geyiği öldürmenin cezası Nara'da idammış ya. Hokkaido'da geyik eti güzeldir. Uyarıları bile bakar mısın ya? İnanılmaz şekilli. İlgisi olmayana bile bir şey aldırdı. Balıklı kraker. Hamur işlerini güzel yapıyorlar. Tost tarzı bir şey. Hepsi 3800 yen. 25 dolar. 25 dolara geldi. Tabii sınırsız suyumuz da var. Güzel masa. Paul diye geçiyor. Fransız pastanesi. Fakat kullandıkları malzemeler hep Hokkaido'dan çıkma malzemeler. Hamuru, unut, yağı, yumurtası, jambonu. Tadı inanılmaz. Kruvasanlar güzel. Ama 5 dolar ya. Fransa'da bu kadar pahalı mı acaba ya? 4 euroya bir kruvasan yenir mi acaba? Bıyıktan dolayı hafif böyle bir Fransız'a benzetiyorlar. İtadakimasu. Çıtır çıtır beğendim hamurunu. Japon'a rehberlik yapıyorum şu anda. Arkamda görmüş olduğunuz 2,5 milyon tane tuğladan oluşma eski devlet hükümet binasına getirdim. Vay anasını. Çok güzel bir yer. Buranın kışın en ikonik yerlerinden. İçeriye girelim. Gelin bakalım. Ben size anlatacağım. Eşime de anlatıyorum da o yüzden yarı Türkçe, yarı İngilizce, yarı Japonca olacak. Sonbahar zamanı geldiğimde şurada giden ördekleri çekmek için 30 kişi sıraya girmişti. Şuranın bir karına bir dokunayım. Arı bir başka ya arkadaş ya. Demek ki ben buralara aitim ya. Vallahi her gün saatlerce Japon'un kulak memesinde gidiyorum Tokyo'da. Şimdi buranın hikayesi buranın ikonik yerlerinden. Çünkü Japonya modernleşirken 18. yüzyılın sonlarında diyorlar ki şu Hokkaido'yu biraz daha modernleştirelim. Biraz para harcayalım. Biraz Avrupa'yı bir yapı yapalım. 1888'in tam böyle sonlarına doğru aslında oluşmaya başlıyor. Ortalama 80 sene, yanlış bilmiyorsam 80 küsür sene burası bayağı devlet binası olarak kalmış. Bütün Hokkaido'nun merkezi olarak kalmış. 2,5 milyon tuğladan oluşmuş ve Hokkaido'da yapmışlar. İlginç şekilde. Buranın yerin altında enteresan taşlar var. Ben burada üniversiteye gitmiştim. Önceki Hokkaido serisinde bakın. Burada çok enteresan çıkardıkları taşlara denk gelmiştim. Biraz şaşırmıştım. Biraz Eskişehir vibe veriyor. Dün de söyledim. Eskişehir havası veriyor buralar. Böyle karlı bir yere gelirseniz kırmızı giyin arkadaşlar. Kırmızı da çok iyi çıkıyor. Beyaz rahatlatıyor. Videoları çeşitlendirmeyeceğim çünkü çok güzel Hokkaido serim var. Baştan sona trenle bir serim var. Ya bu daha çok böyle eşle, Japon eşle gezme. Biraz daha böyle yavaş modda sağ solda ne gördüysek onu aktarma üzerine olacak. Ben burada biraz her şeye şaşıracağım. Karların düşüşüne. Işık çok güzel vuruyor. Vallahi hep söylüyorum yani yaradan da Japonya'yı güzelleştirmek için çok çalışıyor. Arkada çıplak bir kadın heykeli var. En altında bir çocuk var. Memesinden süt içiyor. Japonya'da bu çıplak kadın heykelleri çok fazla. Enteresan şekilde. Dur gözüme çarptı ya. Ne kadar açık o ya öyle. Shimaenega? Aha Shimaenega mı var? Bembeyaz tatlı bir kuş var da Shimaenega. Dur bakayım. Kuşa pıs pıs diyen Japon'da duymamış olmadınız. Şurada bir yürüsem var ya Nuri Bilge Ceylan hocamın filmine konuk olabilirim. 2 saat yürürüm hocam buralarda. Bir dakika ne diyor bu ya? İsmail yangına körükle gitme İsmail. İsmail! Bak, ne diyorsun oğlum İsmail tamam. Shimeneka bembeyaz tatlı bir kış ve şöyle duruyor. Shimeneka şöyle. Hep bir mağrur. Böyle bir gülüyor mu, hüzünlü mü, ağlıyor mu hiç bilinmiyor. Hokkaido.
Sappora'dayız. Oha. Ne oluyor lan? Tepemize karlar düşüyor. 300 yene içerisinde giriliyor, görülüyor. Gelmek isteyen olursa içerisinde gezebiliyorsunuz. Kar motoruyla çok güzel dağlara gideceğimiz için burada karın içerisine girmiyor. Bu işin zirvesi biraz sonra gideceğimiz yerde. Kendimi ıslatmak istemiyorum. İmkanı olan herkes gelsin arkadaşlar buraya. Hokkaido'da marketlerde görebileceğiniz türde içkiler. Vodkalı, böyle aromalı soda gibi düşünebilirsiniz. Yubari kavunları meşhur burada. Hadi bakalım, canımın içini de alıyorum. Kar motorlarına bindirip göklere doğru, Japonların yüce Japon dağlarına doğru gidiyoruz. Şimdi vallahi ben eşimle birlikte sürmeyi düşünüyorum da iş o. Ready? Ay. Asya'nın dağlarında biz bu işi öğrendik. Dağlara tırmanmaya devam. Bence güzel sürdüm. Bir tane motorumuzla birlikte eşim biraz zorlandı. Şunu biraz sürmek, çevirmek biraz zor. Biraz büyüğünü aldık bu kar motorunun. Altta palet, kızak. Kızakla döndürüyorsun. Güzel, acayip zevkli. Çok zevkli, çok. 150 dolara geliyor kişi başı. 1,5 saat. Dağlara tırmanmaya devam. İnanılmaz zevkli bir iş. Abimiz de arkamızda biraz yavaş gel dedi, oğlum ne yapıyorsun böyle sürünür mü filan dedi arkada. Geyik olabilir. Tilkiler var. Şimene var ama görmek biraz zor. Ayılar kış uykusundaymış. Ayılar. Keşke görseydik diyeceğim de abim de görmemiş. Doğma büyüme buralı. Hokkaido Sapporolu. Koy kurayım. ここでまあ2メートルぐらいですかね。 2 metre. 2 metre. 2 metre. 2 metre civarı bir kar var ve 4. aya kadar kar böyle. 4. aya kadar. Hiç ses yok. Hiç ses yok. Çok私たちどれぐらいまで行きます山nereye さっ kadar き gideceğiz? 止まったところから Hey hey. Gel sana bir Hokkaido şeyi. Yavarak. Yavarakay ne? Yavarak. Wow. Baban da mı kar motoru sürerdi? Vaa, 綺麗。やばいね、ここ。やばい。いや、600メートル。かわいい。なんだこれ。かわいい。 Sapporo'nun dağlarına da çıktık. Aşağı dağlara karşı. Ayağım kara bir sokuyorum. Gidiyor da gidiyor. Geyikler. Buradan gelmişler. Oradaki bak nasıl bakıyor bak.
Hokkaido'nun dağlarında yine bir geyik sürüsüne denk geldik. En son Wakkanai'de denk gelmişti. 北海道の鹿は大きいです。奈良より。奈良のうん、エゾシカっていう。北海道の前の名前。北海道Geyik de görmedik demeyiz. Yüzüm ne güzel oldu. Hep böyle mi geçsin? Çok eğlenceliydi. 12.30'da başladık saat. Şu anda 4. Bir saatte yolumuz var. 5. Başlarsanız 12'den 5'e kadar bir zamanınız gidiyor. Çok güzeldi, eğlenceliydi. Wonderland'dan Sapporo diye geçiyor. Kişi başı $150. Güzel, eğlenceliydi. Hokkaido'nun dağlarında. Ücretsiz shuttle da var. Belli otellere bırakıyorlar, merkeze bırakıyorlar. Gelenlere tavsiye ederim. Biz dönüyoruz. Arabamız da geldi. Otelimize geldik. Önceden yazmıştım bana yukarı katlarda verin diye. En üstün bir altını vermişler, sağ olsunlar. Otelci olduğumuzu belli ettik. Güzel eşantiyon su var. Güzel bir Sapporo manzaramız var. Havadan izlemeye bayılıyorum ya. Luna Park var karşıda. Helikopter falan da gidiyor. Bir yatak kontrolü. Japonların yatağı çok iyi olmuyor da bak burası yeni yapılmış, güzel. Japon her yerde kendi şeyini kullanır, yanmar. $200 göre Japon işi, küçük bir el yıkama yeri. Klasik bir totomuz var. Dinleniyoruz. Ondan sonra canımın içini Sapporo Kulesi'ne çıkarıyorum. Ula. Aman Allah. Burada kuş değişti. Başka bir kuş geldi. İnanılmaz, bu Japon kızlarının etek hayranlığı. İkisi onda güzel gözüküyorlar ama herkes hasta ya. Bademciklerini üşütmüş. Şimdi karşımızdaki meşhur Sapporo Kulesi'nin 3. katında çok güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Senbei işi biliyorsun. Shimaenaka mirenakatta ne? Shika wa miremashita. Shimenega'yı göremedik, geyik gördük diyorlar. Hep diyorum dertler böyle. Bize garip geliyor da ben artık uzun süredir tanıştığım için sakin bir şekilde yaşamı geçirmeye bakıyorum. Ama dikkat edin. Bizim gideceğimiz yer The Garden Sapporo Hokkaido Jirilar. Çok güzel bir Odori Park manzaramıza karşı yemeğimizi yiyeceğiz. Çok güzel restoran geldik. Ben önceden menüyü seçtim. Menümüz bu arkadaşlar. Derimiz var. Ringa balığı varmış. Kremalı karnabahar çorbası. Kıl yengeç. Kömür ateşinde pişmiş tavuk var. Fransız tarzı sosla birlikte geliyor. İspanyol uskumrusu. Vay anasını. Sakura karidesi bezelye eşliğinde. Daha sonradan bir Hokkaido dana etimiz gelecek. Ve bu $80. Kıl yengeci de yemeyeceksem ben niye Hokkaido'ya geldim, yaşıyorum. Michelin tarzında ama tam Michelin olamamış restoran tipinde. Güzel sunumlar, güzel anlatımlar, güzel. Hepsini çekmeyeceğim de böyle hoşuma gittiğimi gösteriyorum. Marine edilmiş uskumrumuz geldi arkadaşlar. İspanyol uskumrusuymuş, öyle diyorlar. Etler geliyor. Yanımızda hemen pişiriyorlar böyle. Oh maşallah. Pavyon reklamı gidiyor. Pavyonda çalışan Japon kızlarına tır götürüyor, reklam yapıyor. Tatlımız geldi. Cevizler, Hokkaido sütüyle yapılmış. Değişik bir şey, bir de maydanoz var. Karnımızı doyurduk. Kişi başı $80'ımızı verdik. Güzel bir akşam yemeği yaptık. Japon her yerinde bir şey denediğim için benim kriterim Hachiten. Hachiten. Hı. Watakushi Rokuten. Hmm. Benim puanım 6 ama benim kriterim çok şey ya. Biraz gurmelik de olmaya başladı yavaş yavaş. Et güzeldi. Buranın Hokkaido'nun Betsukai diye bir yer var burada. Nemuro'nun hemen şeyi, haritada göstereyim. En dış tarafında kalıyor. Oralar inanılmaz lezzetli yerler ya. Yemesi, içmesi insanı ayrı tatlı. Ben Kushiro'ya kadar gittim. Neyse çok detaylı anlatmayayım. Görüşürüz sabah. Kushiro'nun da somonu çok güzeldi. Buradan Kushiro halkına selam gönderiyorum. Hala beni izliyorlar. Hadi bakalım. Bugün bitti canım. Allah'a çok şükür. Karnımız doydum. Allah diyen Japon. Sınırsız hizmet. Gece gündüz yayındayız. Video beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Gecesi böyle. Şimdi gündüze dönelim. Interception. Interstellar. Murphy kanununu Sapporo'da yaptık. Burası Hokkaido arkadaş. Anime memleketi. Koş.
Hokkaido'da bir sonraki gün karlar yağarken kahvaltımızı yapıyoruz. Sizi buranın yerel bir pazarına götüreceğim. Ana babamıza çok sevdikleri için buranın en güneyine yengeç, kıl yengeçlerden göndereceğiz. Çok seviyorlar. Tarla burası. Düşe beni aramaya. Hükümet binasında bir sonraki gün. Abi bütün yollar bu hükümet binasına çıkıyor. Ben anlamadım. Geleceğimde bu Hokkaido hükümet binasıyla alakalı bir şeylerim, projelerim olabilir. Hakkımızda hayırlı olsun. Eşim seçti. Paşa Glass diye bir yer. Fransız. Fransa'yı çok seviyor Japonlar. Sakura hanımefendiler var içeride. Hemen şöyle bir menüyü göstereyim. 10 dolar arasında bir şey. Klasik omletler, yumurtalar. Bir çay içeceğiz, bir yumurta yiyeceğiz. Tost alalım. Tost güzel. Babamızın evinde de her gün ortam yapardık, çay içerdik. Oğlum götür hele şu ekmekleri getir. Acımızdan öldük ya. 8 dolar. Benimkisi de klasik krepli, yumurtalı, salatalı. Füme mi var burada? Bir tane somon var. Bu da 8 dolar. Eşim bu restoranı buldu da bir şey söylemedim ama ben çok beğenmedim ya. Çok normal. Sanki marketten ürünleri almışlar, getirmişler, yapmışlar ama krep bizdeki anamın yaptığı biraz krebe benziyor. O kadar. 8 dolara göre puanım 4. Abi her yerde bir çalışma var. Ne oluyor bu Japon şehirlerine böyle? Şöyle bıyıktan sonra etraftan böyle bakışlar falan gelmeye başladı. Komple binayı kapatıyorlar ya. Başınıza bir iş gelmesinin imkanı yok. Çok güzel bir şey. Çünkü Türkiye'de başıma geliyordu. Bir inşaatın yanında yürüyordum. Nah bu kadar. Önüme bir tane taş düştü yukarıdan. Bir adım daha atsam kafama düşecekti. Nerede görsem böyle iş güvenliği, insan hayatını önemseyen şeyler anlatmaya çalışıyorum. Her yeri kapatıyorlar bak. Arkamdaki gördüğünüz yerde köşe başlarına da güvenlik koymuşlar. Böyle olması lazım her yerde. Benim Hokkaido'da yaşama düşüncemi kanalı takip edenler bilir. Bir 500 videodur söylüyorum. Japonya'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Buranın kırsalını, doğasını seviyorsanız buradan çıkamazsın. Böyle insanı rahatlatıyor, huzur veriyor. Şimdi eşim de buraları gördü. Burası buranın böyle Kars'ı gibi bir yer diyeyim. Eşim Antalya'da doğmuş büyümüş. Ya da biz böyle insanları kulak memesinde trenlerde saatlerce seyahat ettiğimiz için burada biraz insan azlığı onun da ilgisini çekti. Burada insan yok. Ne güzel. Tokyo ne böyle ya. Video bir anda şeye döndü ya. Cem Kun'la yaşam dertleri Japonya üzerine. Böyle bir düşüncem var. Uzun bir süredir düşünüyorum. Bir tane yer kiralayacağım. Kamera setup'ımın düzenini kuracağım. Orada burada yaşayanlarla birlikte bazen ben tek, bazen insanlarla sohbet, muhabbet, podcast tarzı dertler, yaşam üzerine genel olarak konulardan konuşacağımız düşünüyorum. Her şey üzerine konuşacağımız güzel şeyler olacak. Sağlıklı yemeklerin, Japon işi yemeklerin olduğu bir şey. Ana güzel gözüküyor. Bence Japonya'ya gelirseniz kendinize, bunların bazıları İngilizce de oluyor. Yemek kitapları, magazin dergileri var. Hokkaido'yu araba kiralayın, gezin. Uluslararası ehliyetinizi alın. Bizim ehliyet geçmiyor buradan. Beynelmiler Turik'ten bir şey alınması lazım. Japon kızlarının sevdiği yüzler. Şöyle biraz düz bir arazi istiyorum. Böyle hayaller, güzel hayal. Kodaman abilerimden destek bekliyorum. İkinci ellerin, sıfır eşyaların döndüğü yerlerden Bukov. Bir Japon'un neye ilgisi olup olmadığını bir bu anime, oyun yerlerinden anlayabilirsiniz. Bir de marketlerden. İkinci el ürünlerin döndüğü, Japonların artık ben bunu istemiyorum deyip sattığı bölgelerden Bukov. Şöyle bir şey meraklıymış. Gravür, görvol. Ne ya böyle? Japonların enteresan bir çıplaklık algısı var. Oyuncak bile olsa kaçırmıyorlar. Nijo diye bir market var. Küçük bir balık pazarı. Buraya gelmişken deniz kestanesi yiyin arkadaşlar. İnanılmaz derecede vücuda faydası var. Kalp, beyin, A, B, C, B12... Allah ne verdiyse her şey var içinde. Bu insanların uzun süre nasıl yaşadıklarının hep diyorum puzzle'ın parçası. Japonya'yı puzzle gibi düşünebilirsiniz. Birçok şey bir araya gelince Japonya oluşmuş. Japon pazarı gibi. Herkes bir. 130 milyon, 130 milyon. Sapporo'da sıkılmazsınız arkadaşlar. Fazla insan yok. Fazla turist göremezsiniz. Kış ayında bile olsak gezmek için bence çok iyi. Bahar, yaz, sonbahar, kış her dönem gelir ama tabii kışın buraların havası farklı. Japonya'da görüp görebileceğiniz en fazla kar biraz bu kuzey kısmında. Tokyo'ya en yakın Yamagata olabilir. Sonra Aomori, sonra Hokkaido mesela Asahikawa. Sürekli kar yağıyor. Boyumuz civarında kar var. 2 haftalık tren biletleri alın ve trenle burada her yere gidebilirsiniz. Tavsiye ederim. Hokkaido aşkımı bilen bilir. Çok video yaptım. Yumuşacık, toz gibi. İnsanın eline alınca böyle sürekli oynayası geliyor.
Yemekleri çok güzel ama. Geyik eti. Geyik eti mükemmel burada. Gidelim biraz deniz kestanesi yiyelim. Düzenli yersek ömrümüzü biraz uzatabiliriz. Deniz kestanesini araştırın arkadaşlar. Bu tabaklara donburi tabağı diyorlar. En altta pilav var. Vay vay vay. Yengeçleri var. Pilavın üstlerine deniz kestanesi, somon, tuna ne ararsan koyuyorlar. Buranın asıl olayı yengeç. Gördüğünüz gibi kıllı tüylü ince yengeçler var. 20.000 yen. Evet, biraz fiyatlar standartın üzeri. Kegani. Burada seçiyorsunuz, içeride pişiriyorlar. 14.800 olan 100 dolara geliyor. Onun içerisinden maksimum 500-600 gram et çıkıyor ya. Biraz daha büyük lazım bize. Bir tık pahalı burada ama. Şimdi biz Hakodate'ye de gideceğiz. Hakodate de büyük bir sabah pazarı var. Ki bölgenin en eski pazarlarından bir tanesi. Güvercinler mi? Tokyo'dakiler de bayağı etli butludur. Ama Hokkaido'nun güvercini daha etli butlu. Her şey burada çok iyi ya. Baksana, heykel bile yiyor yani. Heykel bile sağlıklı. Bak, deniz taraklarından, skarloplardan yapmışlar, kurutulmuş. Bunlar çok pahalı oluyor. Sake ile, içkiyle tüketiyorlar. Herhangi bir yerde oturup yiyebilirsiniz ya. Her şey çok güzel zaten burada. Hokkaido'dan çıkma. Bak abi gönderiyor. Keganilerden 北海道の方のスペシャルだから、その通りにしない回答してき 3 tane aldık. Göndereceğiz şimdi Fukuoka'ya. Bir Fukuokalı için cennet bunlar arkadaşlar. Kars'tan Antalya'ya bir şey gönderiyorsun. Deniz kestanesi aldık. Karides aldık. Aşağıda bir tane büyük uskumru aldık. 4 dolar. Somon aldık. 8 dolar. 3 tane de kıl yengeçlerden aldık. 30.000 yen. 200 dolar civarı bir şey. Kıl yengeçler, somonlar, deniz kestanesi. Buranın en güneyine gönderdik. Şimdi biz yiyeceğiz. Oturduk çok güzel bir yere. Valla bir şey dikkatimi çekti. Japonya'da dükkanlarda çalışanların çoğunluğu hep kadın. Menüyü göstereceğim de menüyü anime gibi yapmışlar ya. Gerçek fotoğrafları koymamışlar. O yüzden bir şey söyledik. Deniz kestanesi klasik yiyeceğiz. Yengeç mengeç işte çorba morba getiriyorlar bir set. 50 dolar civarı bir şeye gelecek. Yerimiz de böyle. Dışarıda sıra var ama böyle rezervasyon yaptırıp geliyor insanlar. Sakura ustamız hazırlıyor. Bize bir tabak geldi. Donbiri tabağımız var. Balık yumurtası, havyar, somon. Karidesi eşime vereceğim. Minç edilmiş turşuyla birlikte bir tuna balığı var. Canım için sen bunu al, bana somon ver. Kıl yengeç çorbamız var burada. Deniz kestanesini ekstra olarak söyledik. Böyle topping gibi söylüyorlar. Üzerine koyuyorsunuz. Benimki bu arada yarı boyutunda. Bunu sen al canım için. Ben onu yiyemiyorum. Daha o level'a gelmedim. Sen bana bir tane somon ver, hak geçmesin. İçerisinde pilava, somon güzeldir, somon seviyor. İko cıbınıyor. Mahsulümüzü deniyoruz arkadaşlar. Balık yumurtasıyla yiyorsunuz. Taze olup olmadığını hemen yediğinizde anlıyorsunuz. Sossuz da güzel de biraz atalım. Zencefil koyuyorlar. Zencefil koymalarının sebebi ağız lezzetleniyor. Farklı farklı yediğiniz için tavsiye ederim. Zencefil bol bol tüketin. 12.000 yene geliyor. 80 dolara. Pahalı olabilir. Deniz kestanesi genelde pahalı. 20 dolar, 30 dolar. Tuna balığının kıyma hali. Enteresan şekilde bu ton balıklarında çiğ tadı gelmiyor. Yiyip yiyebileceğiniz bence hassasiyeti olanlar dahil en böyle çiğ hissetmeyici balık türü. Somon da bence çiğ tadı çok gelmiyor. Wasabi. Yoşu. Gerçek wasabi maksimum 2 saniye 3 saniye yakar. Rengi açık olur arkadaşlar. Bu biraz gerçeğe yakın. Gerçeğe yakın gibi ama çok fazla yaktı. Japonlar bunları düzenli tükettikleri için deri çok yaşlanmıyor. Kanserle alakalı hastalıklar çok fazla çıkmıyor açıkçası. Bir de bunları bak, mesela somonu araştırın, deniz kestanesini araştırın, deniz tarağını araştırın, uskumru, karides, bunları bir araştırın. Neye iyi geliyor çözebilirsiniz. Yani boşuna bu insanlar 100 yaşına kadar yaşamıyor. On binlerce insan 100 yaşın üzerinde. Bizim de balığa ulaşmamız aslında Türkiye'de bu kadar zor olmamalı maalesef. Yaşam ömürleri gitgide azalıyor. Gün büyük şeyden biraz uğraşmamız lazım. Bu kadar bir şey. Bunun içinde de biraz var da uğraşmak lazım. Japon denizi biraz soğuk. Soğuk olunca ne oluyor? Balık böyle yavaş yavaş büyüdü mü aslında eti daha böyle lezzetli oluyor. Böyle güzel oluyor, löp löp oluyor. Ve Japonya'nın her yerine buradan dağılmaya başlıyor. O yüzden buralarda yerinde yemek önemli. Çünkü buradan şehrin dışına çıktı mı tık 2 katı 3 katı pahalanıyor. Yanında wasabi vermelerinin sebeplerinden bir tanesi bunlar çiğ olduğu için bakteri üreme şansı fazla oluyor. Wasabi onu öldürüyor aslında. Ve bunlar düzenli tüketilince vücut inanılmaz bir direnç sahibi oluyor. Bağışıklık kazanıyor ve kolay kolay arkadaşlar hasta olmuyorsunuz. Ve yediğiniz şeyler taze olduğu için yani mideniz çok bozulmuyor, zehirlenmiyorsunuz. Ve buralara yolunuz düşerse kesinlikle denemeden dönmeyin. Allah çok şükür bugün de karnımızı Hokkaido'da doyurduk.
Dükkanımızın ismi bu arkadaşlar. Yoichiya Uni Sapporo diye geçiyor. 14.000 yen, $100. Arkamızdaki yerde hemen Nijo Market'in yanında. Allah benim puanım 10 üzerinden 6. Ürünü taze, güzel fakat gelmek isterseniz, yemek isterseniz. Şimdi pılımızı pırtımızı topluyoruz. Hakodate'ye 4 saat sürecek yere doğru gidiyoruz. Aşağı doğru. Hadi bakalım. Orada sürprizlerimiz olacak. Lucky Pierrot. Lucky Pierrot hamburgerinden yiyeceğiz. Sapporo'lardan aha da bu trenle Geyiklere çarpa çarpa geldik. Yolda bir süre durdu. Geyikli kaza vardı. Ayarladığım otel hemen burada. Japonya'nın bu şeyini çok seviyorum. Hemen istasyonun yanında otele geliyoruz. Bugünkü otelimiz hemen JR In Oteli. $70 geldi. $70'lık 2 kişilik. Uyuyalım, sabah kalkalım, işimize gücümüze bakalım tarzında bir otel. Bu nesi ya? 2. kat. Şöyle duş oldu mu iyi. Elin kolun çok çarpmıyor. Biraz büyük. Klasik bir Japon tuvaletimiz. Her zamanki gibi fena değil. $70'a göre güzel. Bugün buradayız. Hemen hamburgerimizi yemeye gidelim. Lucky Pierrot hamburgerleriyle kavuşma vaktim geldi. 1,5 sene oldu. Açım. Bir yer hiç mi değişmez ya? 6 sene önce geldiğimde de şu arkada yiyemedim. 1,5 sene önce geldiğimde de arkada yiyemedim. Şimdi geldik saat 9. 10'da kapanıyor. 2 dakika bekleme sırası var. Sorun yok. Ben başka bir tane biliyorum. Bir şekilde bulacağız. Adamların burada onlarca şubesi var. Cengiz Han değil de Cingis Khan. Mançurya diye bir bölge var. Yani Çin tarafında diyeyim. Japonlar orayı belli bir süre işgal etmiş. Oralarda kuzu yetiştiriciliği bayağı bir şey ünlenmiş. Temelinde aslında oraya geliyor. Moğol yemeği Cengiz Han'la bağdaştırmaların sebebi o. Buralarda çok meşhur Cingis Khan. Bildiğiniz size böyle bir et geliyor. Orada ne var ne yok pişiriyorsunuz. Bol bol kuzu yiyin. Buz gibi bir soğuk var. 1987'de buraları oluşturmuş ve sadece bu bölgede var arkadaşlar. Ne kadar verdik? 3.000 yen, $20. 3 tane hamburger söyledik. Ben bir Çin usulü söyledim. Ona nasıl bir sos yapmışlar böyle ya. Bak patates buradan gelme, hemen yiyince anlaşılıyor. 6 senedir geliyorum. Ta bisikletle Japonya turundan beri geliyorum. Bozmuş mu kendisini, bozmamış mı o yönde olacak. Ay kampay. Bizde her türlü servis var. Dozo. Yani patates biraz sanki düz mü kalmış, ne olmuş? Daha lezzetliydi patates ya. Bu arkadaşlar Çin usulü yapılmış bir tavuk. Bu arada bu hamburgerin tanesi bayağı düz, markete gidip aldığınız hamburgerle aynı. Yani 500 yen, $3 falan geliyor neredeyse. İlk başta farklı geliyorsa güzeldir. Tavuk güzel ama. Tavuk güzel. Et kısmında fikir sahibi olacağım. Tavuğa puanım şu anda 8. Mayonezi fazla atmışlar. Kendi usulünde. 500 yene Japonya'da böyle bir hamburger yok. %90'ında yemek yedim. Her bölgesinde. Böyle bir fiyata böyle bir hamburger, böyle bir lezzet yok. Değişmemiş. Bir yerin zaten iyi olup olmadığını senelerce nasıl belli kalitede gidiyorsa oradan anlarsınız. Bunu bulan abi Kobeli bir abi. Palyançoyu çok seviyormuş. Böyle şanslı palyaço adı altında her dükkanda farklı bir böyle konsept somut insanlara Hokkaido'da güzel vakit geçirmeyi amaçlamış. Enteresan bir abi. Sadece Hakodate'de var ve buranın dışına hiç çıkmıyor. Bu arada önemli bir not. Burada nakit geçiyor. Bir de PayPal arıyorlar. Onun dışında başka bir ödeme sistemleri yok. Kredi kartı kabul etmiyorlar. Japonya'nın bazı bölgelerinde hala sadece nakit üzerinden bir işleyiş var. Cheeseburger. Kendi sosları, kendi ekmekleri bayağı da kalın. Ya ben bunu ilk yediğimde var ya ben ne yerim demiştim ama malzemesi 2019'a göre biraz azalmış mı? İlk yediğimdeki lezzetten bir tık böyle çok az uzaklaşmış ama hala fiyat performansı iyi. Kendine özel içecekler çıkarmış. Fanta gibi bir tadı olması lazım. Da sütlü, kahveli, mavi. Abinin suyu bile var ya. $1 su amblemi yapıştırmış. Kış olduğunu kardan anlarsın. Hava soğuksa ve kar yağmıyorsa o yer kış değildir. Kış yaşanmıyordur orada. Kalp çizeyim dedim. Kış gibi çizdi. Hayalimdeki ortam ya. Konnichiwa Hokkaido. Seni çeken birinin olması çok güzel ya. Şöyle geliyor bak. Şöyle gözleri kısmış böyle geliyor. Kazandığımız paraları hep böyle deneyime, yeme içmeye harcıyoruz. O yüzden çok çalışmam lazım. Kendilerine özgü atıştırmalıkları birkaç bir şeyleri var. Bakılabilir. Bu olur, bu alınır. Hokkaido'da
kerane tatlısını buldum. Halka tatlısı. Buraya bile gelmiş. Japon'un ticaret aklına bakın arkadaşlar. Kakaoyu Guatemala'dan getirmiş. Niseko'da yani Hokkaido kısmında yapmışlar. Çok merak ettim. Bu ne kadara geliyor? Bunu bir tadına bakacağım. 10 dolara geliyor. Kakao Butter Guatemala'dan gelmiş. Niseko buranın kayak merkezi gibi bir şey. Olmazsa olmaz Japonların erotik dergileri. İnanılmaz ya. Ben ekmek almaya geliyorum. Bir Japon'un burada neye ilgisi var? Hepsini görebiliyorsunuz. Tabii kimseye karışmadığı için bu tarz şeyler biraz normal geliyor arkadaşlar. Şöyle bir sakura hanımefendiler var. Evet, yeni bir gün Hakodate'de, Hokkaido'da yeni bir gün. Sabah pazarına geldik. Japonlar sabahın köründe ne alıyorlar, ne yiyorlar, ne gönderiyor. Sabah burada Japon meyvesi yiyeceksin. Ay, somonmuş. Nasıl bir somon bu ya? Kurutuluyorlar mı acaba? Taze sıkılmış meyve suyu içmeye bayılıyorum. Oh, çok güzel. İnanılmaz yoğun bir elma tadı geliyor. Şu bakın biraz. Biraz turistik bir yer. Bir de buranın dış tarafı var. Dışa gidelim. Ahtapotun kafası. Tak onu atama. Sonuna o iki. Ahtapotun kafası. Ne kadar büyük bir ahtapot böyle ya. İlgi çekiliyor. Herkes elektronik sigara içiyor. Bir Japon'un asla bilemeyeceği o bilgi. Tarkan'ın filminde ahtapotla bir sahnesi var. Bir fotoğraf açtım. Ah diyor. Bak bakalım. Oy, gözleri ne kadar enteresan. Ben ilk kez bu kadar büyük bir ahtapot görüyorum. Daha önce bu kadar büyüklükte bir ahtapot göreniniz var mı arkadaşlar? Yorumlara yazın. Bana mı bakıyorsun şu anda? King Crab'e bak. Wow. 1, 2, 3, 4, 6 kilo. Wow, sugoi. 6 küsür kilo maşallah. Hayvana zulüm çektirmeyelim. 800 dolarlık 6 küsür kilo. Wow, maşallah. Kaç kilo? Ya aslında kahvaltıda yesek mi böyle bir şey? Kahvaltıda da yengeç yenir mi bilemedim ya. O kadar Japon olmaya gerek var mı acaba? Ama yengeçler güzel gözüküyor. Arkadaşlar şunu yiyeceğiz 10.000 yen. Küçük bu küçük 10.000 yene bu kadar. Hayır. O sıcacık. Bunları kızartmışlar. Böyle öneri yaptı. Yarısını kızartalım, yarısını pişirelim dediler. Evet, bence pişirilse daha iyi olur ya. Şöyle bir şey. İçleri böyle bunların zaten. Ortalama 1,5-2 kilodan toplasan 200-300 gram et ancak. Çok kişiyseniz bence kın kreplerin büyük olanını alın. 200 dolar, 300 dolar ama yani löpet böyle. Doyarsınız. Yanında çay verdiler de çay içiyoruz. Kavrulmuş çay. İçin, midenizi rahatlatın dediler. Bu da gerçekten taze. Kahverengi olanlar yumurtası. Ne seçtiysen hepsini al. Yaptık, gözün önüne koyduk, gerisi sende. Bu kafası ya. Bunun çorbasını da yapıyorlar, içiyorlar da. Kore'de içememiştim ben. Farklı gelmişti. Her yerinden et çıkıyor ya. Ne enteresan, mübarek bir hayvan. 10.000 yenimizi verdik. Güzel, sevdiğim Japon halk müziği ile birlikte yolumuza devam ediyoruz. Güzel bir yere getirdim. Burada nasıl gideceğiz? Amacım burada en tepeye çıkıp drone çekimi yapmaktı. Turistik değil. Yereller biliyor burayı. En uç kısmına gidiyoruz. Çok güzel bir Pasifik manzarası var. İstanbul Mitai. İstanbul'a mı benzettin? Varaha, İstanbul. Mezarın yeri de Hokkaido manzaralı. Herkesin ismi yazıyor. Çubuklarda dualar yazılı. Bisikletle geldim ben buralara. Bisikletle geldim, hani söylemiyorum ama binlerce kilometre denizleri, dağları aştım. Kolay değildir ha Japonya'da. Kıçını yerinden kaldırmayan insanlar arada sırada bana laf atıyor. Evet. Çok güzel. İnsanın olmadığı yerlere Hokkaido'da bayılıyorum. Zaten çok fazla insan yok. Uçsuz bucaksız. Deniz hep beni korkutmuştur ama. Sudan, denizden hep korkarım. Hele Japonya'nın denizi böyle. Gemileri de böyle dalgalı. Penguen gibi gidiyor. Şimdi bile dedi İstanbul gibi ya. Galata Kulesi'ni görür gibiyim dedi. Enteresan bir hikaye anlatayım mı size? Çek cibli gözlerinle çek. Tam böyle Nuri Bilge Ceylan hocamın film çekeceği yerlerden burası. Hocam burada bir kış uykusu çekilir. 12 sene aralıksız. Her şeye aday olursunuz burada. Galata Kulesi'ne bir hikaye vardır ya. Galata Kulesi'ne kimle çıkarsanız onunla hayatınızı birleştirirsiniz. Şimdi
Lan ben ne anlatıyorum, sen yavaş yavaş Hasan Şaş diyorsun. Doğma büyüme oralıyım ama sadece eşimle çıktım. Evlendik. Böyle bir hikaye. Kimle çıkarsan hayatını onunla sürdürürsün diye böyle bir enteresan bir hikayesi var da Galata Kulesi'nin. Kuşlar bile uçamıyor ya. Öyle bir burun işte burası. Arkadaşlar Cape, şunu bir açıklayayım önce canımın içi. Nereye gidiyor? Cape burun demek. Tachimachi'de bekleyen kişi, ayakta bekleyen kişi anlamına geliyor. Kanji onun anlamına geliyor. Bunun da sebebi şu. Şimdi buradan gördüğünüz gibi buralar hep bir ada yeri. Buradan denize açılan insanları, sevdikleri insanlar burada böyle ayakta beklerlermiş. O yüzden Tachimachi diye bir anlam gelmiş. Canımın içi, ben seni boş yere getirir miyim? Hokkaido'nun suyu serttir ama insanı merttir. Suyun rengi çok güzel. Tam turkuaz bak. Tam bizim kültüre uygun. Ben diyorum burada beni çeken bir şeyler var. Ben hep diyorum bak. Drone var ya, drone gidiyordu. Anlatamam size arkadaşlar. Drone'u aşağı in dedim, bir anda baktım böyle gidiyor. Gelecek bu. Gelecek yapay zeka, teknoloji değil. Gelecek doğal yaşamın olduğu yerler. Deli bu kız ya. Gitti ne yaptı? Ben dedi şuradan döneceğim, videoyu çeke şöyle geleceğim dedi. Nereye gidiyor? Aa, aşağılarda biri var. Kayalıkların oraya biri inmiş. Şimdi gördüm. Geçenlerde lokalde oturuyoruz Fuat abilerle. Kuzeye kadar gideceğim. Deniz kestanesi yiyeceğim. Mişiri ada var bak, Kanay'ın o taraflarda. Atladı, bir tane kayık kiralamış. Tabii deniz bunu sürüklüyor Rusya'ya kadar. Bana bir ala, buranın en soğuk Rusya'nın kesimlerinden bir tanesine gitmiş. İşte hapishanedeyim, gel beni kurtar. Neyse abi, atladım Rusya'ya gittim böyle. 72 saat süren yolculuktan sonra buldum Fuat abiyi. Fuat abinin böyle enteresan şeyleri var. Kayalıkların içerisinden çıktı. Tek mi acaba? Bazen Japon Sakura hanımefendilerle böyle değişik yerlere gelip değişik filmler çekenler de oluyor. Ya sen ne anlatıyorsun? Çok güzel, hoş bir yere getirdim arkadaşlar sizi. Botanik bahçesine geldik ama nasıl botanik bahçesi? Çok güzeller ya. Birbirleriyle ilgilenmeleri zaten. İnsan gibi ya, baksana. In the lower level of Sarayama's playground, there is a large concrete area called the living room. There are no toilet facilities in 味就会很浓，所以每天早上都会 Baksana 有 nasıl 两 yüzüyor. 个动物园管理员来清理。使用与消防车相同的软管对活细胞的墙壁和地板进行消毒，并充分。 Her şeyi koymuşlar içerisine. Her yerden böyle bir turizm akışı var. Koreli dolu. Buraya gelmek için merkezden 20-25 dakika yol gelmeniz lazım. Taksi kazanıyor, yerel insanı kazanıyor. Güzel yer yapmışlar, bakıyorlar. Enteresan yerler buranın kırsalında arkadaşlar. Biraz araştırıp gitmeniz lazım. Program yapmanız lazım. Çünkü otobüs belli saatlerde geçiyor. Tren geçmeyen yer var. Zamanınızın bol olması lazım. O yüzden en kafanız rahat şekilde gezmek için burada araba kiralamanız lazım. Ve bazı yerleri böyle programa tık tık eklemeniz lazım. Bir kere gelinecek bir ülke değil Japonya gerçekten. Güzel oldu buraya geldiğimiz, hoşuma gitti. Biraz daha maymun besleyelim. Japonya'da kaplumbağaların kutsal olduğunu biliyor muydunuz? Uzun yaşamı temsil ettiği için Japonlar kaplumbağaları kutsal olarak sayıyor arkadaşlar. Maymunlarla birlikte güzel bir vakit geçirdik. Böyle yarım saat, bir saat kafa dağıtmalık yerlerde ama sadece kışın oluyor bunlar. Olmazsa olmazım miso ramen. Sarımsağı koymuşlar, doğal antibiyotik. Şimdi miso ramen söyledi ama acılı. Acıyı seviyor vallahi. Ben de tabii olmazsa olmazım mısırlı tereyağlı, şöyle etli yosunlu, çok güzel. Benim için kriter önce miso olunca su. Size bir söyleyeyim mi? Nokta atışı yaptık. Arkadaşlar ben böyle süt mızır tarzında bir şeyi bizim orada köyde yedim yani. Denk gelemiyorsun. Uzun süredir denk gelemeyeceğim. Eşim sirkeye bandırmış bu Çin mantısını. Ben de bir öyle deneyim bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ana hamur Hokkaido'dan çıkıyorsa mükemmel. Gyoza'yı da beğendim. Gyoza da güzel.
Bir acıyı merak ettim. Bakayım nasılmış. Oh. Biraz acı. Evet zaten çok acı yazmışlar ama hala bizim acıyı geçemez. Ya şunu çok iyi düşünmüşler ya. Bak, suyu geliyor ama gidiyor. Bence bu yediğim güzel ramenlerin arasına girdi. Ben şunu bir güzel yiyeyim. Kendime geleyim sıcak sıcak. Ah, hesap $20. Ichimonji diye bir yer bu arkamdaki. Büyük kahverengi tabelalı yerde. 2 kişi $20 karnımızı doyurduk. Daha bütün gün bir şey yemeyiz. Bu ramenin böyle bir güzel tarafı var. Vallahi biz tecrübe ediyoruz, sizlere gösteriyoruz. Çok güzel bir yere geldik. İlk kez ben böyle bir yerde kalacağım şimdi. Onu başta söyleyeyim. Bir Yufuin'de kalmıştık. 2 katlı bir yer. Nano Care bilmem Care. Her türlü Care var. Fakat benim için en önemlisi bu. Sırf bu yüzden. Kendimize özel bir onsenimiz var. Vay vay vay. Oh, sıcacık. Bu ne? Japonlar arkadaşlar anadan üreyen giriyorlar. Karışık erkek kadın giriyormuş. Şimdi o biraz daha azalmış ama hala erkek kadın beraber girilen kaplıcalar, onsenler var ve kıyafetle izin vermiyorlar. Dövmeli olanlara çoğu izin vermiyor. Ve böyle bir yere de ikinci kere geldik çünkü pahalı. Denk getiremiyorum. 50.000 yen. Bir gecesi 50.000 yen. O yüzden çekinimizi erken yaptık. Çok güzel bir otelin Japon peyzajında bir bahçesi var. Karşımız Aomori, akşamında güzel bir manzara. Bak Tokyo'nun ortalaması metrekaresi 20-25. Tek yatak olaymış, iyiymiş. Yer yoktu zaten ya. Otelin kendine özel bir kıyafeti oluyor da kıyafetleri çıkarıp böyle anadan üreyen şekilde ayrıca kaplıcaya girdiğiniz yer oluyor. Yatak fena değil. Bu ne abi? Ulan her odadan bir şey çıkıyor. Oo, tuvalet yerine bak Mite. Tuvalete böyle giriyorsunuz. 1, 2, 3 adım. 3 adım. İnanılmaz. Normalde bir adımda gidiliyor. Tatamili yerimiz var. Yalnız burayı yapmışlar da etrafla çok uyumlu olmamış. Böyle oturuyorlar eskiler işte çay içiyorlar. Sohbet, muhabbet. Yatıyorlar, kalkıyorlar. Çalışan kız normalde Japonya'da böyle lüks yerlerde bile olsa odaya kadar gelip tanıtma çoğu yerde yok aslında. 5 yıldızlı otellerde olabilir ama bu tarz yerlerde çok fazla yok. Ekstradan kız geldi, anlattı, önümüzde eğildi. Ya dedim ne oluyor arkadaş? En sonunda hani tepkisini merak ettim. Japonya'da bahşiş kabul etmiyorlar. Zaten aldıkları maaşımız hepsi dahil içinde diyorlar. 1000 yen verdim. Kız kızardı tabii yo dedi. Dedim işte yurt dışında bu normal bir sistem. Biraz zorladım ama almadı. Bu bölgenin adı Yunokawa diye geçiyor. Onsen bölgesi, kaplıca bölgesi. 120 metrekare bir yer. Karşıda da normal insanlar kalıyor. Onsen bölgesi otele, kaplıcaya ayrılmış. Bir şey yapmak istemişimdir onu bir yapayım. Hokkaido'ya taşındığımızda böyle geniş alanda bir koşacağız. 2 tane televizyon varmış. Bak otel standartlarını söyleyeyim arkadaşlar. 50.000 fiyatına göre burası muazzam. İyi bir yerde olsa buranın fiyatı 1000-1500 dolardan aşağı olmaz. Japonya'daki otel fiyatları çok saçma seviyede. Ve verdikleri hizmet de yani turizmci olarak söyleyeyim öyle bir hizmet yok yani. Ama burayı sevdim. Bu ne abi? Gece ne olacak? Yatıya mı gelecekler? Tatami'de yatarsak. Abi ben yine işimi sağlama alayım. Ne olur ne olmaz. Merdivenlerde gecenin 4'ünde sakuralar, takashiler insin istemiyorum. Kapının önüne koyalım bunları. Babaanne yorganı ya. Babaanne. $300 otele verip de böyle saçma bir şekilde otelin içerisinde 10 dakikadır koşan da yoktur ha. Ya dur 10 sene gireceğiz. Nereye gidiyorsun? Gel buraya kaçma. Aa, çok güzel de kovalamacı oynanır burada. Işık mı bu? Ne ki bu? Anlamadım ki. Telefon mu bu? Ne bu? Ne? Ne kaydediyor bu? Anlamıyoruz ki bir sürü şey koymuşlar. Her şey fiyata dahil diye bizi çeşitli senaryoların içerisine sokmasınlar. 10 senemize girelim. Nasıl bir sıcak ya böyle? Nasıl giriyorlar? 60-70 derece kaynar şeye giriyorsun. Japonlar buraları anadan üreyen çıplak giriyor ama biz tabii kıçımızı başımızı örten bir millet olduğumuz için bir de mozaikle uğraşmak istemiyorum. Arkadaşlar Japonya'dayız. Hoş geldiniz. Kendimize özel bir yer kiraladık. Hokkaido'dayız. Her zaman olduğu gibi biliyorsunuz buralarda yaşamak istiyorum. Japonların kültüründe olan bir yerdeyiz şu anda. Onsen. Kendimize özel bir kaplıca aldık. Onsen yani kaplıcalar Japonlar için olmazsa olmaz bir kültür. Yüzyıllardır Japonlar dağların içlerinde bu bölgeler mineralleri bol. Hatta Alman bilim adamlarına bile böyle farklı
farklı bölgelerin dağlarına çıktığında çeşitli milletlerden bilim adamlarının gelip mineralleri bol olan yerleri keşfettiğini gördüm Japonya'da. Şimdi bu kadar detaylı anlatmamın sebebi Japonlar seviyor. Tamam, çıplaklık, kendini bu kadar açan, bu kadar kapatan bir millet yok fakat bu güzel. Japonya'ya özellikle Kasım'la Mart arası geliyorsanız 10 sene girmenizi tavsiye ederim. Private olanlar güzel. Güzel. Kültürü anlattım, tarihini anlattım, Japonlar için önemini anlattım. Biz biraz kafayı dinleyelim. Güzel bir Hokkaido karşısı Aomori. Bağlanıyoruz ufaktan. Tokyo'ya bağlanıyoruz. Aşağı doğru gideceğiz. Vay be Hokkaido. İnanılmaz bir rahatlatıcı özelliği var. Normal su değil bu. Yeni bir gün Hokkaido'da gidiyoruz. Hokkaido'dan ayrılma vakti geldi. Hemen arkamda gördüğünüz havalimanından Tokyo'ya doğru gidiyoruz. Bir bilet buldum. Shinkansenler $150, uçak da $150. Haydi havalimanına 1,5 saatte gideceğiz. Shinkansen'le gitsek gir çık 5 saatimizi alacak. Uçak daha iyi oldu. Aynı fiyata geldi. Sabahı da güzel ha. Japonlar zaten bir sabah girmeyi seviyor. Bir de akşam böyle girip burada yayılmayı seviyorlar. Hakodate havalimanımıza geldik. Çok küçük ya. Allah bizim Malatya'daki havalimanına benziyor. Her şeyi düşünmüşler ya. Bak Japon ince detaycı. Kamerayı buraya sok demiş. Her şeyi görürsün demiş. Bak. Kimsenin uçağı ertelenmemiş, bir bizimki bak. Düz taban olduğumuzu Japonya'da buradan bile anlayabilirsiniz. Farklı bir dilin olduğu birkaç yerden bir tanesidir. Bir de orta kesimlerde İspanyolca çok fazlaydı. Girişimizi yapacağız. 1 saatimiz var. Çok güzel. Havalimanının yanında olunca çok rahat hareket edebiliyorsun. Vallahi eşim dedi bu çikolatalar, Royce'un çikolataları bayağı meşhurmuş. Gitmeden önce bunu almadan gidersen olmazmış. Biraz uzağa gittim fiyatı duymamak için de çalışan kadın öyle bir bağırdı ki $60 diye. Japonların bu hediyelik eşya kültürü inanılmaz ya. Biz ne zaman bir yere böyle gitsek yine insaflı gününe denk geldik valla. $60 gitti. Normalde $100, $200 arası bir şey harcıyor. Sırf hediyelik eşya. Sürekli birilerine böyle hediye veriyoruz. Bayağı bir zengin Japon ön kısımda, business kısmında hemen oturur oturmaz ayak üstüne attı. Ben buradayım dedi. Yüzler enteresandı ya. Keşke gösterebilseydim. Your senior cabin attendant on Geldiğimiz yere tekrardan döndük. Tokyo'dayız. Bir daha gideceğiz. Mümkünse komple orada kalalım. Hep Hokkaido'da kalalım. Değil mi canım için? Sen de söyle. Hokkaido canda, gerisi heyecanda. Vallahi bu kadar detaylı Japonya'nın kuzey bölgesinden bir video yok. O yüzden videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel videolarda kısa zamanda görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın diyorum. Biz kaçıyoruz. Yorulduk ya. Vallahi yorulduk ama değdi, güzeldi. Video altına yorum yazın. Bir de yoruldun mu? Bir de hype verin arkadaşlar. Hype puanı varmış. Onu da verirseniz sevinirim. Canımın içi de bir iki Türkçe bir kelam söylesin, kapatalım. Hokkaido'ya bir daha gideceğiz. Bir de Hokkaido yarası var, hepsinden derin. Söyleyin, Hokkaido'dan bir haber mi var? Yoksa Sakura'nın gözyaşları mı bu yağmurlar? İçerim yanıyor yar yar, yaram pek derin. Bana nazlı yardan aman bir haber verin. Bulutlar yarime selam söyleyin. Kavuşma günümüz yakınmış, değil felek yardan ırak. Koyduysa bizi gurbet elle, bir başıma neyleyim? Yardan ırak yaşanır mı söyleyin? İçerim yanıyor yar yar, yaram pek derin. Bana nazlı